Ama şöyle anımsandı Türk medyasında. Vallahi bunlar da toplanıyorlar ama bir NATO olamazlar. Peki. Bunlar toplanıyor ama sonunda ABD ile Avrupa bunları döver. Ama ben bu seferki toplantıda bize asıl sorulara ve cevaplara, doğru soru ve cevaplara götürecek karelerin daha dar kadrajlı olduğunu düşünüyorum. İkili görüşmenin yapılacağı yerde arabadan inmiyorlar. Koruma iniyor, şoför iniyor, araba kapıları kapatıyor, etraflarında bir çember, her iki ülkenin korumaları vesaire. Bunu burada keselim. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir küçük kadrajı olarak alalım. Ama izleyicilerimizden şunu rica ederim. Akıl arşivlerinde tutsunlar, sonra çıkarmamız gerekecek kısa vadede sonra. İki haritanın da ortak bir kümesi. Ortak kümesi yok. Kesişmeleri var. Hepsi ayrı hikayeler. Yezd Haber Merkezi'ndeyiz. Gazeteci Nedret Ersenel konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bugün Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin çıktılarını konuşmak isteriz ama çok taze bir konu. Tabii. Ama konuşulacak da çok konu var aslında içerisinde. Birincisi, katılımcıları aile fotoğrafından baktığımızda aslında çok yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Ülkelere yayıldığını görüyoruz bu katılımın. Bunu nereye bağlayabiliriz? Bir sürecin başlangıcı mıdır yoksa sonucu mudur? Bu kadar yoğun bir katılım ve çıktıların ne olacağını düşünüyoruz. Evet. Şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü, hatta şeyi de katabiliriz. BRICS meselesini de katabiliriz. Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır tartışılıyor. Onu da aşmış bir sürede olabilir. Ciddi bir şekilde tartışıldığı bir dönem oldu. Esasında sadece tartışılmadı. Türkiye'nin biz genel olarak buna doğu yönlü de diyebiliriz. Doğu yönlü adımları da oldu ve bu Türkiye'de uzun uzun tartışıldı. Mesela tam üyelik başvurusu yapıldı yapılmadı tartışmaları çok uzun sürdü. Ta S-400'lere kadar götürebiliriz meseleyi. Ama en çok Biden döneminde Türkiye'nin bu kuruluşlara ve doğuya bakışı ivme kazandı. Somut adımlara dönüştü. Buna şunu da ilave edebiliriz. Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş idi. Bu da bizi o coğrafyanın içine daha çok davet etti, teşvik etti. Ama sonuçta o coğrafyaya girdiğiniz zaman Çin, Hindistan, Rusya gibi deve dişi ülkelerin olduğu bir coğrafyaya giriyordunuz. Bu 10 yıl tartışıldı. Sonra Trump iktidara geldi. İkinci Trump döneminden, yani cari dönemden bahsediyorum. Bir anda Türk-Amerikan ilişkileri neredeyse yok hükmündeki bir formattan hızlıca, üstelik iyi değil, çok iyi değil ama iyi diyebileceğimiz bir seviyeye yükseldi. Bugün bu süreç devam ediyor. Biden yönetimiyle Türkiye arasında, Trump yönetimiyle Türkiye arasında. Daha çok Trump yönetimi demeyi tercih ediyorum. Hatta hükümet olarak da, yani sadece Trump değil, Trump, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları vesaire Türkiye'ye yönelik, bizim hassasiyetlerimize yönelik konularda da son derece hoşumuza giden, yapıcı vesaire. Bu süreç devam ettiği için öykünün sonunu şu anda bilemiyoruz ama dikkatle takip ediyoruz. Bu dönemde işte bizim Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ya da Doğu ya da küresel güneye dikkatimiz ABD ilişkileriyle birlikte değil ama o çok hızlandırıcı oldu, azaldı. Görünürlüğü azaldı Doğu'nun. Bu dışarıda da, yani Avrupa tarafında, Amerika tarafında, Türkiye dahil, bu örgütlerin fonksiyonlarını yitirdiği, işlevsiz olduğu, herhangi bir güçlerinin kalmadığı, artık ortada gözükmedikleri vesaire gibi birden çok yoruma sebep oldu. Oysa gerçek şu ki Şanghay İşbirliği Örgütü yaşıyor, BRICS yaşıyor, Rusya, Çin, Hindistan yaşıyor, diğer ülkelerde yaşıyorlar. Pekin'deki senin bahsettiğin panorama işte onun yaşadığını gösteriyor. Peki Şanghay, ama asıl önemlisi şu, bunların hepsini bir tarafa bırakabiliriz. Bu adamların nüfusuyla, ekonomisiyle, siyasetiyle, şuyla, buyuyla bir varlıkları var ve dünyanın bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ayrı bahis ama şu ortadan kalkmış değil. Bunu ortaya çıkaran ruhları, zihniyetleri mevcut hegemonyaya, küresel düzendeki mevcut hegemonyaya, yani ABD ve Avrupa'ya, genel olarak Batı'ya itirazını sürdürüyor. Ve burada aynı zamanda şunu da söylüyor. Ben daha çok pay istiyorum. Ekonomik olarak da, siyaseten de vesairede de daha çok pay istiyorum. Aynen devam ediyorlar. Görünürlük başka bir şey. Sizin kendi konjonktürünüz nedeniyle. Bizim şu anda birinci sırada İsrail meselemiz var. İsrail'in yaptığı soykırım mesela. Suriye mesela. PKK, terörsüz Türkiye var. Türkiye gayet de bunlar aktif konular. Amerika ile daha yakın ilişkilerimiz var eskiye kıyasla, ama kıyas şöyle bir şey. Biden döneminde sıfır olduğu için ne yapsa bir de iyisi geldi. Yani iyisi derken olumlamak anlamında söylemiyorum. İyi konuşuyor. Bakacağız. Türkiye'de bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına, zirvesine katılmasıyla birlikte tekrar bu konu anımsandı. Ama şöyle anımsandı Türk medyasında. Vallahi bunlar da toplanıyorlar ama bir NATO olamazlar. Peki. Bunlar toplanıyor ama sonunda ABD ile Avrupa bunları döver. Hani ne oldu, bunların bilmem ne işbirlikleri vardı, bir yere varmadı. Bak, İsrail'e de bir şey demiyorlar bu şekilde.
Şimdi böyle ele alınamaz uluslararası ilişkiler, dış politika. Bu çok sığ bir şey ve çok açık bir şekilde taraflı. Tamam mı? Bu bildiğin Batı bakışıdır. Efendim peki var mı? Tabii ki. Mesela resmi söylem olarak dünyada İsrail soykırımına sövmeyen yok. Pratikte kim var? Sıfır. Ama Batı ile Doğu arasında bir fark var. Müdahale hiçbiri etmiyor ama bunu yaratan hangisi? Aradaki fark bu. Günahın sorumlusu Batı. Şimdi bunlar uzun konuşmalar ama anlatmak istediğimiz o değil. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün panoraması üzerinden gidiyor. Onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir kere ben hani şu bir adettir. Aile fotoğrafları üzerinden çok bunun magazini yapılır. Karşıda değilim. Eğlenceli şeyler de çıkabilir. Sembolizmler de önemlidir vesaire. Bu seferki aile fotoğrafı bir de geniş kadrajlı yani. Ama ben bu seferki toplantıda bize asıl sorulara ve cevaplara, doğru soru ve cevaplara götürecek karelerin daha dar kadrajlı olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tane örnek vereyim, birkaç tane vereceğim. Azerbaycan lideri Sayın Aliyev ile Pakistan Başbakanı arasındaki görüşmede Sayın Aliyev'in söyledikleri, dedi ki Hindistan bize uluslararası kuruluşlarda saldırıyor. Neden saldırıyor? Pakistan'ın yanında durduğumuz, ona destek verdiğimiz için saldırıyor. Hiçbir önemi yok. Dilediği kadar saldırsın, Pakistan kardeşimizdir. Böylece aslında bilinen bir üçgen yeniden hatırlanmış oluyor. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ve bu üçgen aslında bir geçit, kapı. Kilit de o, anahtar da o. Bahsettiğimiz haritayı betimlerken buradan yola çıkmış olduk. Bunun üzerinden de yürüyebiliriz. Bu üçgen Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeydi. Nasıl bir arada oluyor bu farklı üçgenin köşeleri aynı karede? Ya Aynı, nasıl anlaşıyorlar orada? Bahsettiğin eğer Bakü, Ankara, İslamabad ise aralarında hemen hemen hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Ama bölgedeki düzende beraber hareket ettiklerini anlıyoruz. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı çok ciddi bir örnekti. İnanılmaz jeopolitik verimlilik getirdi. Hindistan'da da öyle. Hindistan Savaşı'nda da öyleydi. Ankara ve Bakü Pakistan'ın yanında durdular gibi. Şimdi ama burada mesela konuşma Hindistan'a karşı alenidir. Aleni yapılıyor. Şöyle de denebilirdi. Biz de öyle diyebilirdik. Efendim malum Pakistan'ı sevmeyen ülkeler var. Biz de onları sevmiyoruz. Yani biz yine çıkarırdık onu ama aleni söylenmesi başka bir şey. Sadece dar kadrajlardan örnekler çekmeye çalışıyorum. Bir başkası Hindistan-Rusya ilişkileri. Hindistan, Avrupa'nın ve Amerika'nın doğuya bakışında, yani Rusya'nın sindirilip Çin'in hedefe konup kuşatılması vesaire konusunda en kritik ülkelerden biriydi diye açmamız gerekiyor bu vesileyle. 3 tane olay oldu hatırlayabildiğim kadarıyla. Bunlardan birincisi Trump yönetiminin yüksek bir vergi salması Hindistan'a. Bu çok ciddi tartışılıyor, hala tartışılıyor. Bu nasıl olur falan filan diye. Beklemiyorlardı onlar da. İkincisi Rusya ile ilişkilerini ve oradan enerji almayı azalt ya da kes. Bunu ciddi olarak dayattı Hindistan'a ve baskıladı. Bu da ciddi, sadece aslında şeyde almıyor, enerji de almıyor Hindistan Rusya'dan, silah vesaire de alıyor yani. Ama üçüncüsü Hindistan için gerçek bir şok oldu. İçeriye iç siyasetini de etkiledi, dış siyasetini de etkiledi. Hindistan-Pakistan çatışmasında apaçık bir şekilde Amerika Pakistan'ı tuttu. Sadece tutmakla, korumakla kalmadı. Ülkenin siyasi ve askeri liderlerini, mesela Kara Kuvvetleri Komutanı'na Pakistan'ın Beyaz Saray'da ağırladı. Hindistan'da bu haftalarca tartışıldı. Sonunda da New York Times şöyle bir manşet attı. Hindistan'ı nasıl kaybettik diye. Kaybettiler mi kaybetmediler bilmiyoruz ama gelinen aşama budur. Fakat Hindistan'daki tezahürü şöyle oldu. Hızla Çin arasındaki sorunları daha çok yakınlaşmaya başladı. Bu iki ülke her zaman savaşın eşiğinde, hatta savaş halinde iki süper güçtü. Ama bununla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü'nde ilk kez bu denli somut olarak yansıyacak bir şekilde iki ülkenin yakınlaştığını görüyoruz. Ki bugüne kadar asla olmaz. Hindistan-Çin ilişkileri kangrendir denilen bir formattan Xi Jinping'in ejderha ile filin dansı başlasın cümlesini kurmasına kadar gitti. Dans eder derken Nedret Bey, son Pakistan-Hindistan savaşında Pakistan Çin üretimi savaş uçaklarını çok etkin kullandı. Çin üretimi hava savunma sistemlerini çok etkin kullandı. Tamamıyla Hindistan ordusunu hezimete uğratıp yendi. Evet. Şimdi durum böyleyken artı
Xi Jinping Şangay ruhu var bizim aramızda dedi. Bu iki bağlamı nasıl görüyorsunuz? Şangay ruhunu Hindistan'a mı? Genel Şangay toplantısında böyle biz Şangay Bize de ruhuyla şöyle toplantık. dedi hatırlarsan. Bu ruh ne anlama geliyor? Ben bunu merak ediyorum. Tamam. Türkiye ile ilgili şöyle söyledi. Onu da ekleyeyim de ruh dediğin için söylüyorum. Türkiye ruhu bağımsız bir ülke ve küresel güneye ait dedi. Bunu da Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinin irdelememizin final bölümünde yapacağım. Hatırlatın, unutmayalım. Şimdi bu silahların kullanılmış olması hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda Pakistan'ın elinde de, Hindistan'ın elinde de Amerikan silahları da vardı. Pakistan'ın elinde Türk silahları da vardı. Bunlar hani jeopolitik değişimi izah etmiyor tek başına. Ama Hindistan-Çin yakınlaşması fiziken görüldü. Türkiye'de mesela kırmızı halı üzerinde 3 büyük ülkenin liderleri kahkahalar atarak birbirlerine sarılarak yürüdüler. Ama başka bir şey daha anlatayım. Toplantının yani geniş ilk önce bir açılış toplantısı yapıyor. Büyük bir yuvarlak masa etrafında liderler konuşuyor. Ondan sonra ikili görüşmelere geçiyorlar heyetler bazında. Buradan çıkışta bir toplantıda Putin'le Modi arasındaydı. Hindistan Başbakanı arasındaydı. Çıkarken Modi demiş ki ya zaten hani görüşmeye gidiyoruz. Buyurun benim arabamla gidelim. Tamam demiş Putin. Binmişler. Efendime söyleyeyim. Buluşma yerine kadar zaten bir konuşuyorlar. Sonra buluşma yerinde yani ikili görüşmenin yapılacağı yerde arabadan inmiyorlar. Koruma iniyor, şoför iniyor, araba kapıları kapatıyor. Etraflarında bir çember her iki ülkenin korumaları vesaire. Ve 25 dakika yani yapılacak ikili görüşmenin süresi kadar. İçeride kapalı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin en kritik görüşme anıdır. En kritik görüşme. Konu başlıkları öne çıkmış olabilir. O Amerika meselesi. Yani ikisi de buradan Amerika'ya bir mesaj gönderiyorlar. Bak kardeşim sen bana hani demin maddelerini saydın ve ikinci madde şeydi ya Rusya ile ilişkini keseceksin. Anlıyoruz ki bu baskı sonuçları gösteriliyor. Ama görmemeleri mümkün değil. Böyle bir tabloyu anlamamaları, mesajı okumamaları mümkün değil. Zaten onu da anlamadılarsa o ikili görüşmenin ardından el ele yani hani sevgili gibi yürüyerek çıktılar. Tabii bunların hiçbiri sonsuz bir kesinlik içermiyor. Her zaman muğlaklık var. Fakat buraya kadarki alıştığımız gelen hizalanmanın dışında bir hizalanma bu. Çin'le ilişkilerinizi düzeltiyorsunuz Hindistan açısından. Rusya'yla da pekiştiriyorsunuz. Şimdi daha da çok enerji alacak gibi bir hal çıkıyor. Şimdi bak bunlar hani o büyük panoramadaki yani kaç ülke varsa hepsini eşler de vardı bir kısmının. Upuzun geniş açılı bir fotoğraf. Bu sefer o görüntüleri anlatmıyor ne olduğunu ama bu ufak ufak kadrajlar bize anlatıyor. Üçüncü bir şey daha anlatayım ama onun açılımını başka bir programda yaparız belki. Türkiye-İran görüşmeleri sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Tahran tarafına şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor nükleer görüşmeleri çok önemsiyoruz. Şimdi bu bizim daha önce duyduğumuz neredeyse rutin gibi bir cümle ya. Şangay İşbirliği'nin konusu değil o. Ayrıca aramızda İran'la konuşmamız gereken daha başka konular da var. İsrail'de konuşabilirsiniz. Irak konuşursunuz, hele Suriye konuşursunuz, Zengezur konuşursunuz. Onlar hiç konuşulmadığı anlamında söylemiyorum. Yetişmemiştir belki süre. Onlara bir kısmı eksik kalmış ama dışarıya yansıyan cümle bu. Şimdi bu cümlenin gücünü ne demek olduğunu daha önce söylenmiş olmasına rağmen altını çizerek söylüyorum. Şöyle bir şey hatırlatayım size. Mısır'a Sayın Cumhurbaşkanımız Müslüman kardeşleri oradayken şöyle demişti. Laikliğe dikkat edin. Bu İran'a şimdi söylediğiyle güç olarak aynı volümdedir. Bunu burada keselim. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir küçük kadrajı olarak alalım. Ama izleyicilerimizden şunu rica ederim. Akıl arşivlerinde tutsunlar sonra çıkarmamız gerekecek kısa vadede sonra. Şimdi bu kadrajların toplamında nereye geliyoruz? Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu zirvesinin şimdi 25. miydi öyle olması 15. mi 25. herhalde konsey zirvesi gibi yani güçlü bir şey. Bir dışarıya bir görsel mesaj tabii ki de veriyor. Bir güç gösterisi elbette yapıyor. Ama şu anki mevcut akışı dünyadaki mevcut akışı ne kadar etkiler ancak işte bu biraz önce anlattığım küçük kadrajlar vesilesiyle. İşte Hindistan, Çin, Rusya'nın beraber verdiği fotoğraflar, Hindistan-Çin ikili görüşmesinde ortaya çıkanlar, Hindistan-Rusya yani Modi-Putin görüşmesinde ortaya çıkanlar bunlar düzeni etkiler. Şangay İşbirliği Örgütü'nün eğer örgüt bağlamında bir tahlili bu kadar yapılmalıdır. Yapılmalıdır aslında budur. Sonra bazen belki şeyler çıkabilir, sızabilir. A ülkesi B ülkesiyle bambaşka bir şey konuşmuştur da bunun sonuçları olarak biz sonra duyarız. O ayrı konuşulur. Akla getirir. Bak bu da Şangay İşbirliği'ni. Ama mevcut küresel sistem arasındaki tartışmalarda bu boyutları önemli. Başka bir şey yok ortada. Küçümsemek için söylemiyorum. Tam tersine. O fotoğraf ciddi bir fotoğraftır ama ilk kez küçük fotoğraflara dikkat edilmesi gerekiyor. Gelelim SADE'de. SADE Türkiye. Şangay İşbirliği Örgütü'nde var idi. Şu statü bu statü önemli değil. Orada bütün Sayın Cumhurbaşkanımız da, Dışişleri Bakanımız da, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da kendi şeylerinde
yüksek düzeyli görüşmeler yaptılar. En çok merak edilen mesela Rusya görüşmesiydi. Onun içeriği az çok belli oldu. Daha çok ekonomi, enerji vesaire bazlı bir görüşmeydi. Elbette başka konularda konuşulmuştur. Mesela Rusya'nın Zengezur konusunda ne düşündüğünü merak ediyoruz. Ama bu yansımada hala şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, NATO vesaire, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Anglosfer yani ABD, İngiltere, Ukrayna Savaşı gibi bir bağlam bize şöyle bir yeni harita sunmak zorunda. O zaman biz neyle uğraştığımız hakkında Şanghay İşbirliği Örgütü sembolizmi üzerinden yürürsek ortaya çıkacak. ABD Büyükelçisi Tom Barak bize bir harita verdi. İsim isim ülkeleri saydı. Ve bu aslında sadece bir Orta Doğu haritası değildi. Büyük Orta Doğu haritasıydı. Hatta yukarıya da sirayet ediyordu kuzeye kadar. Bunun içinde, şimdi tamamını hatırlamamakla birlikte sayayım. Siz de aklınıza gelen varsa ekleyin. İsrail, Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Körfez ülkelerinin, yani tabii Suudi Arabistan'la Türkiye zaten majör. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar var idi. Esasında onun bir parçası Afganistan ve Pakistan'dır. Neden Pakistan'dır? İşte başta kurduğumuz o üçgen nedeniyle. O üçgen aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de bir yer tutuyor. Ama asıl Amerikan vizyonunun bir parçası. Yani Şanghay İşbirliği Örgütü'nde ortaya çıkan sembolizmin getirdiği bir haritayı alıyoruz, yerine koyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimiyle yeniden tasarladığı ve hedeflediği ikinci haritayı da nereye denk düşüyorsa dünya haritasında oraya koyuyoruz. Geliyorlar Kafkaslar'da tokalaşıyorlar. Siz tokalaşmaya barışma anlamında konuşuyorlar. Yüzleşiyorlar. Şimdi burada iki haritanın da ortak bir kümesi. Ortak kümesi yok. Kesişmeleri var. Hepsi ayrı hikayeler. Tamam mı? Bu çizgi şu anda Kafkaslar hattında gözüküyor. Eskiden Akdeniz'e yaslanmıştı. Kıbrıs'a kadar yaslanmıştı. Suriye dahil. Şimdi İran'ı biraz konuştuk ya. Tek problemli alan, muğlak alan, iki haritanın muğlak alanı olarak İran gözüküyor. Zaten sorun oradan çıkıyor. Ama onu bir şimdilik yok varsayarsak Afganistan, Pakistan üzerinden Hindistan'a yaslanmış gözüküyor ABD'nin haritası. Tabii ki bunun kuzey tarafı da Rusya'ya yaslanmış oluyor. Hindistan ne oldu? İşte Hindistan'ı anlattık. Bu haritanın içinde Türkiye, onu güzel söylemek lazım, nerede duruyor? Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin haritası bölgede ve daha geniş bir jeopolitik coğrafyada Türkiye'ye bir davette bulunuyor. Diyor ki bak böyle durum. Sen neredesin? Çünkü diyor halledilmesi gereken bazı sorunlar var. Irak, Suriye, PKK, YPG, SDG. Çok sonra belki İsrail vesaire. Şimdi bu iki haritayı da biz, bunlar jeopolitik haritalar. İyi kötü olarak mı göreceğiz? Doğru yanlış olarak mı göreceğiz? Yoksa sadece şöyle mi göreceğiz? Bakın daha hiç şeyi arkaya yaslanmadık Avrupa tarafına falan filan. Oralara geçti. Türkiye'nin buradaki rolü ne olacak? Doğuya nasıl bakacak, batıya nasıl bakacak? Mevcut cari Trump hükümeti kendi akışında devam ediyor ve bir süresi daha var. Sonrasını göremiyoruz. Yani mesela ara seçimler var 1-1,5 yıl sonra. Diyelim ki orada demokratlar kazandı. Bilmiyoruz. Yani cumhuriyetçiler de kazanabilir. Şimdi mesela denge bir anda ne olacak? Hadi dedik geçtiler orayı. Genel seçimlerde cumhuriyetçiler kaybetti diyelim. Gerçi demokratlar bir aday bile şu anda parlak bir aday göremiyoruz ama o zaman ne olacak gibi. Bunlar konjonktür belirliyor. Konjonktür belirlediği için Türkiye bu haritaların içinde kendisine bir yol aramıyor bakın. Kendisine bir yol yapıyor. Çünkü oralarda öyle bir yol yok. Bu yolu yaparken de kendi menfaatine olan yüksek beklentileri olan konuları halletmeye çalışıyor. İşte birisi PKK, birisi işte Irak halledildi, birisi Zengezur, birisi bakalım nasıl olacak İsrail vesaire gibi. Ama bizim özümüz şudur. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün cari yani yeni yaşanan zirvesinde biz bu haritaları konuşmalıyız. Bu haritaların da önce tarif edilmesi gerekiyor da ettik. Kıymetli olan da budur. Teşekkürler değerli katkılarınız için.